Vietnam'a hoş geldiniz. Bakın bunu yiyorlar. Girip de gidersiniz. Şuraya bakar mısın? Baksana çıkamadı bile kadın. O kadar küçük. Yine piton. Ve beyazı da var yan tarafında. Kobra viskisi. Hayatım boyunca girersem benim adım Deniz olmasın. Bu tünellerin uzunluğu ne kadarmış biliyor musunuz? 250 kilometreymiş. Bu arkadaş bizi tünellere sokacak. Aşağıdan gideceğiz beraber. Kulaklarım patladı galiba. Film sahnesi gibi bir manzaranın içindeyiz şu an. Bakar mısınız? Bu bir gerçek timsahın derisiymiş. Sizlere iyi seyirler. Bana da keyifli bir Vietnam gezisi olsun. Başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun Vietnam ayağına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Ben çok heyecanlıyım. Bir o kadar da yorgunum. Sabahın 6'sında yollara düştük. Çünkü Vietnam'ı hepimizin o film karelerinden, tarih sahnelerinden bildiğimiz aslında en acı kısmıyla sizlere bugün anlatmak istiyorum. Ho Chi Minh yani eski ismiyle Saigon kentinden yaklaşık 2 saatlik yolculukla dünyaca ünlü Vietnam savaş tünellerine geldik. Kit Chu diye okunuyor diye biliyorum. Chichu diye yazılıyor. Ve burası Vietnam'daki en aslında insanların tüylerini diken diken eden yerler. Daha önceden de gelmiştim. Önceki bölümlerde de anlatmıştım size bir sürü şey. Onları da izleyin. Ona göre plan yaparsınız. Ama aynı zamanda bugün bu seferki gezimde bu tünellerle savaşı birleştirip sizlere bir de bu ülkenin en önemli nehirlerinden bir tanesi olan Mekong'a götüreceğim ve güzel bir gün geçireceğiz. Biraz uyku mamurluğu var. Enerjimiz hani yalandan var gibi görünüyor. Çünkü yol yorgunuyuz. 2 saatte yaklaşık olarak merkezden buraya geldik. Tünellerin giriş kısmındayız şimdi. O yüzden birazdan o tünellerin içine de gireceğiz. Aşağıya da ineceğiz. Köyleri de göreceğiz. Yani heyecanlı ve farklı bir yer olacak burası. O yüzden hani enerjimizi topladıktan sonra birazdan bir kalp çarpıntıları başlar. Sizlere iyi seyirler. Bana da keyifli bir Vietnam gezisi olsun. Başlıyoruz. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Günümüzde 102 milyon insanın yaşamış olduğu çok da büyük olmayan bu ülkede onların tüylerini diken diken eden bu savaş hikayelerini görmeye gelmeden olmazdı. Burası aslında yaklaşık 4 milyon insanın Vietnam, buradakilerin ise Amerikan Savaşı dedikleri savaştaki en acı izleri gördükleri yer. Aslında biz dönemin ikiye ayrılan Vietnam'ın güney kısmındayız. Ama savaşı kaybeden kısmında aslında güney kısmı. Ama onlar diyorlar ki biz birleştikten sonra güneyi kuzeyi yok, hepimiz Vietnamlıyız. O yüzden yaşanan bütün hikayeler hepimizin diyorlar. Ve işte şu anda tünellerin olduğu yere geldiğinizde de sizi o dönemin izlerini gösteren böyle dev bombalar karşılıyor. Şunlara bakar mısınız ya? Yani görüntüsü bile korkutucu. Ve şöyle bir gerçek var. Amerika komünizmin buradan sonra her yere yayılacağına ve çok büyük bir tehdit olduğunu, domino etkisi diyorlar hatta buna. Önleme almak için, Vietnam'ı durdurmak için komünizmin yayılmasını 2. Dünya Savaşı'ndan kat be kat düşünün kaç tane ülke kaç yıl sürdü. Onun kaç katı bomba atıyor buraya. Ve öyle bombalar atıyorlar ki en ilgincini az önce notlarımda okumuştum. Yaprak bombası bile atıyorlar. Çünkü birazdan görecek olduğunuz o tünellerin olduğu yerlerde yaşayamasın insanlar. Canlı bile kalmasın. Yapraklar dökülsün istiyorlar. İşte o tünellerin olduğu yere de biletleri alıyorsunuz. Thank you. Bu kardeşimiz bizi gezdiriyor. Buraya çünkü turla gelmek daha mantıklı. Hem bilgiler veriyor hem de daha uygun oluyordu. Thank you. O yüzden güzel ve kıymetli bir gezi yapacağız inşallah. Aslında 2 tane ana böyle görebileceğiniz yer var. Bir tanesi Kamboçya sınırına daha yakın ama şehre yakın olanı daha çok önermişlerdi. İlk girdiğimizde bizi böyle bir manzara karşıladı. Şuradaki köprülerin altından geçiyorsunuz. Bu abi şimdi takip edip bütün hikayeyi öğreneceğiz. Bu arada daha önce Vietnam'a geldiniz mi bilmiyorum. Ama Vietnam'a vize alarak gelmek gerekiyor. Yeşil pasaportlar vize almıyor diye biliyorum zaten. Çok kolay da vize alınıyor online bir şekilde. E-vize olarak. Çok seversiniz Vietnam'ı. Ben çok size gideceğim yerlerin videolarını yapıp anlatacağım ama baştan söylüyorum çünkü daha önceden de geldim. Ben sevdiysem sizler de seversiniz. Sizi çünkü tanıyorum artık. Şöyle bir binanın bizi içine götürecekler. Çünkü burası da bu belgesel tadında
size küçük bir film kesitleri gösterdikleri yermiş. Bakalım ne anlatacaklar. Kuchili, the land of many gardens, peaceful all year round, seen American soldiers, throwing tanks. İçeride size o savaş dönemlerinde burada yaşayan yerel insanların ve aynı zamanda savaşırken neler yaptıklarını anlattıkları detaylar var. Orada çok ilginç bir şey söylemek istiyorum. Burçin'in dikkatini çekmiş. Ya orada da gülüyorlar. Ya bomba taşıyorlar, gülüyorlar. Bubi tuzakları kuruyorlar, gülüyorlar. Gerilla savaşı yapıyorlar. Tanklar geliyor mesela. Tuzak kuruyor, gülüyor orada kameraya. Yani bu insanların, yine söylüyorum, hani mutluluk anlamında gelip analiz edilmesi lazım. Benim bu Vietnam'a dair ilk izlenimlerim bu. İkinci kez gelmeme rağmen yine söylüyorum. Bu savaş aslında hep bize kitaplarda Vietnam Savaşı olarak anlatılsa da bakın yine söylüyorum. Onlar Amerikan Savaşı diyorlar. Çünkü diyorlar ki burayı 100 yıl boyunca Fransızlar yönetmiş. Tam Fransızlar çekiliyorlar. Bir ara bir Japonlar geliyor. Sonra Amerika diyor ki hayır diyor, buraya diyor komünizm gelecek. O Soğuk Savaş döneminde buraya Sovyetler, Çin silahı yığıyor. Gönderiyorlar kuzey tarafına. Amerika da diyor ki hayır diyor, bak diyor bu buradan geçerse Tayland, Kamboçya hepsi gider diyor. O yüzden diyor güneyi bırakmayacağız diyor. Çünkü Fransızlar buradan çekilirken ülke aslında ikiye bölünmüş oluyor. Güney ve Kuzey Vietnam diye. Kuzeyi sosyalist, komünizm destekçileri olarak düşünün. Güneyi de işte Amerika ve kapitalizm olarak düşünün. Ve aslında bütün savaş, yine söylüyorum, ben size hatta bir bölüm yapmıştım. Bakın onu mutlaka izleyin. Sovyetler neden dağıldı diye. Orada ne demiştim? Soğuk Savaş döneminde aslında resmi olarak ne Çin ne de Sovyetler Amerika ile savaşmıyor. Böyle işte mesela Vietnam Savaşı'nda destekleyerek savaşıyorlar. Hatta öyle ki buraya silahlar onlardan geliyor ve bazı silahlar, mesela Amerikalıların silahları nehirlerde çalışmıyormuş su geçirdiği zaman. Ama Rusların silahı çalışıyormuş. Zaten böyle kazanmışlar birçok yeride. O yüzden hani tarihsel kısmına ileride değiniriz ama benim şu karede en çok dikkatimi çeken buydu. Yani buna rağmen ki videoda diyor ki okullarımızı, kadınlarımızı, çocuklarımızı bombaladılar ama buna rağmen kendi onurumuz ve gururumuz için ayakta kalmak, mücadele etmek zorundaydık diyorlar. Ben Vietnamlıları sevdim. Onurlu ve insanlar. Bir önceki bölümde de söylemiştim. Buradan da öğreneceğimiz onur ve gurur konusunda bir sürü detay çıkacaktır. Peki bu savaşın dünyadaki en büyük ekonomik etkisi ve kayıp etkisi ne oldu diye soracak olursanız, Amerika o zamanın parasıyla 600 milyar dolar harcamış bu savaşa. Düşünün yani 45'lerden te 75'e kadar devam eden bir aslında kaos süreci. 58 bin asker kaybetmiş ama yerel halk, yani Vietnamlılar toplam 3 milyon, o da bilinen, yani daha fazla olduğunu söylüyorlar. 3 milyon küsur insanını kaybetmiş. Ve bu süreçte Amerika'da 5 farklı başkan değişmiş. O kadar uzun sürmüş süreç. En ilginci, Amerikan propagandasında sanki Amerika savaşı hep kazanıyormuş gibi lanse edilmiş. Ta ki kayıplar ortaya çıkana kadar ve birçok yerde de, özellikle üniversitelerde ayaklanmalar başlamış. Savaş karşıtı ayaklanmalar ve Amerika buradan çekildikten sonra bile daha tam anlamıyla ülke kurulamamış. Hala güney-kuzey olarak ayrılmıştır. Sonra 1975'te Ho Chi Minh liderliğinde, yani eski adı Saigon olan bu kentin akabinde başkent ne oluyor? Ho Chi Minh oluyor demiştim önceki bölümde. Onun liderliğinde ülkeyi yeniden kurmuşlar ve günümüzün Vietnam olmuş. Şimdi kesin burada bir tuzak var. Fark ettiniz mi diyecek. Buralar koca ormanlar ve öyle bu tuzakları kurmuşlar, gerilla savaşları olmuştu ki yani birçok şeyi şu an göremiyorsunuz. Sadece size örneklerle gösteriyorlar. Ama benim en çok buraya gelip size göstermek istediğim şey yer altına kurmuş oldukları köyler. Yani bildiğin yukarıdaki yaşamı yerin altına taşımışlar. Hatta 3 katlı yerler kurmuşlar. Ne yazık ki çoğu insan da mesela buradaki o Mekong Nehri'nin taşmasıyla en alt katlarda mesela ölmüşler. Ve bu tünellerin uzunluğu ne kadarmış biliyor musunuz? İnanamayacaksınız. 250 kilometreymiş. Örnek mesela tuzaklardan biri. Actually, first bamboo ring color of yellow color. So you see inside bamboo black. Çok korkutucu ya. Düşünsene, böyle yürüyorsun, adım atıyorsun. O kızakların üstüne düşüyorsun ki çoğunu da bambudan yapıyorlarmış. Bu şekilde binlerce Amerikan askerini öldürmüşler. İşte günümüzde birazcık turizme dönüşmüş olsa da mesela rehber anlatırken hissettiğim şey, böyle o acıyı ve üzüntüyü yaşayarak size anlatıyorlar ve bizim için baksana çıkamadı bile kadın. O kadar küçük. Sorry. Hatta size şöyle de söyleyeyim. Son yıllarda gördüğüm en milliyetçi toplum da olabilirler. Her 20 metrede bir bayrak görüyorsunuz. Bayrak olmayan ev yok tabiri caizse.
Ve bir tane bile yırtık bayrak görmedim daha. O yüzden bayraklarına da çok saygı duyuyorlar. Ama öyle o kadar vatanlarına düşkün aslında adamlar. Silah seslerini duyuyor musunuz? Canlı olarak o dönemin yaşayın diye aynı zamanda AK-47'lermiş galiba. Burada o deneme atışlarını yapabiliyorsunuz. İnternette birçok böyle fotoğrafta görebilirsiniz. Amerikan askerleri mesela bu tünellere giriyorlar, kocaman görünüyorlar. Çünkü diyor ki mesela rehberde biz tünelleri yaptık, küçük insanlardık diyor. Bizim için kolay diyor. Zor tabii ki ama onlara nazaran diyor. Hatta içeride mutfaklar, okullar, hastaneler hepsini kurmuşlar yerin altında. Bak insanlar şu an test için giriyor. Biz de birkaç tanesini deneriz. Hani özellikle klostrofobisi olanlar girmesinler diyorlar. Ama ben merak ediyorum. Gireceğim birazdan. We can move to Saigon River. How far from here we move to Saigon River? About 1.5 kilometers. This way. And left hand. We can move go to U.S. Army base. Buraya bakar mısınız ya? Hani adam eğildiğinde bile giremiyorsun. Want to come in with your dad? Küçücük yerler. Lanet olsun var ya savaşın her türlüsüne. Burada bile geriliyorsun. Bir yandan silah seslerini duyuyorsun. Düşünsene bunun binlercesinin olduğunu. Bak çocuklar bile sığmıyor ya. O kadar küçük yerler. Ben deniyorum. İniyorum bakalım. Abi buraya nasıl girip de gidersiniz? Şuraya bakar mısın? Küçücük yerler. İşte Vietnam Savaşı'ndaki tüneller bu kadar küçüktü. Ben kokusunu hissettim. Hadi gel gidelim. Bak resmen aşağıda rutubet kokusu vardı. Şu kadarcık bir yer. Ay, yazık günah ya. Başka hiçbir şey değil. Ne diyorlar hep? Savaşlarla ilgili. Fillerin kavgasında çimenler ezilir. Ne yazık ki bütün savaşların başkalarının hakkına saldırılmadığı müddetçe, sırf böyle siyasi ya da başka çatışmalardan dolayı olanlar için söylüyorum. Yazıklar olsun. İçim şey oldu ya aşağı indiğimde. Bombaların açtıkları çukurları görüyorsunuz. Ve buradaki tüm zeminin %75'i bombalanıp çökmüş. Sadece %25'i kalmış. Ağaçları bile yakmışlar. İnsanlar kıpırdayamasınlar, örgütlenemesinler, örsünler diye. Bak iddia ediyorum 20 sene sonra Hintli girmemiş tek bir sokak ya da mahalle kalmayacak. Biz daha böyle çocuk yapmazken, üremezken, çoğalmazken adamlar ne yapıyor, ne yiyorlar, ne içiyorlar? Hani et de yemiyor bunlar. Bu nasıl bir üreme şekli, bu nasıl bir nüfus arkadaş ya gerçekten. Hani bunu bayağı da size söylüyorum ama hani son birkaç yılda bu kadar hissetmemiştim. Yakında dünya Hintli olacak abi. Devam. Şimdi günümüze etkisini size biraz söyleyeyim dostlar. Özellikle 95'e kadar buraya hiçbir yatırım gelmiyor. Çünkü ambargo uyguluyor Amerika. 95'ten sonra da işte Vietnam hızlanmaya, büyümeye devam ediyor ki son yıllarda zaten Güneydoğu Asya'da en hızlı ekonomi büyüme sağlayan ülkelerin başında geliyor. Ve şu anda da inanılmaz bir turizm var. Aynı zamanda imalat konusunda biliyorsunuzdur. Hani internette çok görmüşsünüzdür. North Face'lerdir, Adidas'lardır. Birçok işte o kıyafet markalarının fabrikaları da burada. O yüzden ucuz işçilikten dolayı da çok tercih ediliyor. O yüzden işte o binlerce insan tarafından öldürülmüş Amerika yıllar sonra kapitalizmi aslında her ne kadar burası sosyalist bir devlet olsa da buraya sokmayı başarıyor. Ve günümüzde ne demiştim ben size buraya gelirken? Dünyada 5 sosyalist devlet var. Kuzey Kore, Çin, Vietnam, Laos ve Küba. O yüzden hani yine söylüyorum benim o Sovyetler nasıl dağıldı videomu izlediğinizde buralara dair de birçok puzzle'ın parçası aklınızda tamamlanmış olur dostlar. Bakın şu delikleri görüyor musunuz? Buralar havalandırma delikleri. Yani nasıl havalandırma deliği diye düşünmeden edemiyor insan. Bu kadar zor şartlarda aslında mücadele vermişler aşağıda ve köpekleri kullanıyormuş mesela Amerikalılar da. Köpekleri saldırtıp böyle kokusundan bulsunlar diye bu tünellerin olduğu yerlere getiriyorlarmış. Sonra Vietnamlılar da köpekleri kandırmak için buralardan çikolata ve şeker vermeye başlamışlar. Böylece köpekle ikna oluyormuş. Bak benim bu dostum bana hediye veriyor diye. Aşağıda da daha çok akrep, işte yılanlar en büyük düşmanları oluyormuş burada mücadele veren Vietnamlıların. Şöyle gitmeye devam ediyoruz. Silah sesine doğru, yani o silahlar dediğim gibi buradaki turistlere o ambiyansı yaşatmak için mi denir tabiri caizse? Ve hiç susmuyor. Yani düşünsenize yine söylüyorum bunun binlerce insan tarafından sürekli burada tarandığını ya da bombalandığını
psikolojik olarak mesela duyuyorsunuz. Psikolojik olarak yıkımı çok daha büyük olmuş. İnsanlar sakat kalmış, kör kalmış, elleri kolları kopmuş ve onların çocukları da bundan etkilenmiş. Özellikle Amerikalıların kullandıkları kimyasal silahlardan dolayı yıllarca burada insanlar sakat kalmış. Hatta en yakın rehberimizin komşusu o dönemde etkilenmiş, çocuğu ve sakat da olmuş. Ve tanklardan birini görüyorsunuz. Amerikalıların kara çıkartmasındaki kullandıkları o dev tanklar bunlarmış. Şu karşından gelse bile tırsarsın ya. Yani gerçekten insanın sinirlerini ve sabrını, psikolojisini mahveden bir şey. Burada diğer tuzakları görüyorsunuz. İnsanlar adımlarını attığı andan şunları şimdi çivi olarak değil de bambu olarak düşünün. Direkt yaralanıyorlarmış ya da ölüyorlarmış. Burada da örnek nasıl tuzaklar kurduklarını görebiliyormuşuz. It's a window, like a lot of to the magic. Oo, ne kadar kötüymüş be. Of. Bring the whole leg to a magic. Düşünsene ayağını bastığın an It has a nickname, iki souvenir. taraftan da demirler batıyor. Souvenir for you. Souvenir. Seesaw, seesaw. It's like Bu askerlere Vietnam komünist askerleri deniyormuş. Vietcong diye. Ve şu an bakın orada tünelde bir hastane görüyorsunuz. Fotoğrafını da çekmişler. Ve bu yaklaşık 10 metre yerin altındaymış. Yani mücadeleyi hastaneye, okulu bile yapmaya başarmışlar, bırakmamışlar. Çok ilginç. Günümüzde hala arkadaşlar bu ülkenin %17'lik arazisini kaplayacak şekilde patlamamış bomba varmış. Ve bunun bazılarını bulduklarında demir olarak kullanıyorlarmış. Ve hatta başbakanların bir açıklaması var, bu kirli alanlara giriş yasakmış. Ve diyor çok büyük aslında tarım arazileri. Yani halen Vietnamlılar bu savaşın zararını, en olumsuz yanlarını çekmeye devam ediyorlar. Tarlaları, arazileri açısından bile. Bu ses de neymiş be kardeşim? Yani pat 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 bitmedi. Sürekli birileri silah sıkıyor. Devam. Kulakların patladı galiba. Burada kulakları alıyorsunuz. AK-47'lerle tarıyorsun. Of! Bu kadar ses çıkarıyor mu bu? Orada AK-47'leri 10 mermilik bir şekilde sıkabiliyorsunuz 30 dolara. Ki biz bu tura Mekong Nehri dahil, öğlen yemeği dahil 40-50 dolar bir şey verdik. Düşünün yani, silah ekonomisi aklıma geldi, savaş ekonomisi aklıma geldi. Ama çocuklarınıza hep şunu söyleyin lütfen. Ya düşünsenize, bu insanların da aileleri vardı, bu insanların da hayalleri vardı, bu insanların da eşleri, çocukları vardı. Ve bu savaş laneti yüzünden işte hepsi ne yazık ki bu bağlarından, hayallerinden koparıldı. O yüzden iyi insan olmak lazım. Olabildiğince savaşmamak lazım. Bakın şurada bir aile varmış. Burada ayrı bir aile varmış. Şurada ayrı bir aile varmış mesela. Böylece her ailenin, ki burayı kazmak 2 hafta sürüyormuş, kendi aslında evi burası aynı zamanda. Ve sonra bu evlerden sonra köyler birbirine bağlanıyormuş. Ama düşünsenize zorluğunu. 10 metre aşağı kadar iniyorsun. Karşına çıkacak hayvanlar belli değil. Yukarıya aynı zamanda bomba yağıyor. Ve nefes almanın dahi çok zor olduğu tünellerden gitmeye çalışıyorsun. Gerçekten savaşın içindeki en zor yerlerden bir tanesi burası diyorlardı. Okuduğum birçok makalede de. Çünkü birçok insan ölmüş de. Yani her tünel tam olarak tutmamış ki. Nehirler var çünkü. Balçıklar var. Çökebiliyor. Direkt altında adamın kazdığı yer mezarı oluyormuş mesela. Bu açıdan bakınca tüylere insanın diken diken eden bir aslında süreç yaşamış buradaki Vietnamlılar. We can wear in jungle. You know, with food. B-52 bombasının oluşturduğu kraterin büyüklüğüne bakın. Devasa bir alan. Bak şuradan göstereyim. Bir tek bomba. Şimdi bu arkadaş bizi tünellere sokacak. Aşağıdan gideceğiz beraber. How many meter you like? Heyecanlıyım. Girişte
Bu hastalıkları olanlar girmesin diye de uyarı var bu arada. Bize Allah'a şükür onların olmadığını düşünüyoruz. Hangi hastalıklar? Ya, tüberküloz var, klostrofobia vardı. Bizde hiçbiri yok. O yüzden yürüyebiliriz. Arkadaşı takip edeceğiz. 40 meters. Okey. 40 metreymiş. İnanılmaz. Lan ne zaman çekim yapacak olsak hep bir aksaklık oluyor. Trafik çıktı şimdi tünelde. Vallahi bu gezinin en heyecanlı kısmı başlıyor. Resmen size Vietnam Savaşı'ndaki tünelleri tecrübe etmeniz için birazcık da büyütülmüş haliyle böyle yerin altında görmenizi sağlıyorlar. Ama karşıdan gelenler de var, bir türlü aşağı inemedik. Ki bu büyütülmüş haliymiş. Hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim. Dayı dur, düşüyordun. Aşağısı yine büyük ya buranın. Bir alan var en azından, baksana, çünkü tamamen bu biraz turistik, böyle bir şey değil normalde. Alakası bile yok bence. Biraz daha inelim bakalım, şekillenir. Benim az önce ilk gösterdiğim yer ne kadar küçücük bir yerdi. Yani bir çocuk giremedi oraya. Çünkü insanlar da küçük ve sürünerek gidiyorlar. Bu bence tamamen o ambiyansı yaşamak için sonradan yapılmış bir replikasına benziyor. Dikkat et. İlk adımını Burçin. Aa! Bak işte, bir dakika. Burada işin rengi değişti. Geri çekiliyoruz. Bilmiyorum, anlamadım. Birisi geldi. He, vazgeçti o. Hadi gir. Arkandayım. We are coming. Oğlum çok kötüymüş be. Bir daha var ya, hayatım boyunca girersem benim adım Deniz olmasın. Yemin billahi ederim, bir daha asla girmem. Ben de klostrofobi olabilir. Görüntü gitti. Gel. Çık çık. Dikkatli ol. Allah, mezara nasıl gireceğiz? İlk aklıma o geldi. Hayatta girmem bir daha. Yok, gayet başarıyla tamamladın. Gerçekten hani hissiyatı çok kötü. Oo, kalbim çok hızlı atıyor. Bir ara var ya, geri döneceğim. Dönsem nereye döneceğim? Arkadan gelenler var. Bak şuraya bak. Sadece şuradan şuraya geldim, terledim. Bu insanların yaşamış oldukları şey savaşın da ötesinde. Diri diri gömülmek tabiri caizse. Hissettiğiniz o. Hiç beğenmedim bu kısmını. Gel devam. Böyle ikramlık yuka veriyorlar. Biz de evde hep yuka yeriz normalde. Yukasız günümüz geçmez. Bu coğrafyada çok yaygın bir aslında bitki. Bunu kızartırlar da. Meyve gibi de yiyorlar. Is it salt? Yeah, salt. Tuzla yiyeceğiz. Hiçbir zaman sevmedim. Fikrim de değişmedi. Siz çok seversiniz, emin olun arkadaşlar. Çok kötü. Bakın, right. insanlar aşağıda tabii aç kalmamak için yemek yapmaları gerekiyor. Bu şekilde bir baca sistemleri varmış. Örnek temsili koymuşlar bunun da. Buna benziyormuş. Ve insan şunu düşünüyor. Ya düşünseniz ya, belli başlı ülkelerin sadece kendi insanları varmış gibi televizyonlarda, filmlerde hep bize anlatıldı ya. Bu insanlar da insandı. Bu insanların da ülkeleri vardı, hayalleri vardı, aileleri vardı. O yüzden hiç bu açıdan bence yargılamıyoruz. Bazen empati yapmak lazım. Yani ben az önce o tünele girince empatinin kralını yaptım. Çok güzel bir tecrübeydi. Kesinlikle Vietnam'a gelmişken buralar görünmeli. Şimdi Instagram bir hayalin peşinde hesabımda burada anlatmadığım birkaç şeyi paylaşacağım. Oradan da takip edersiniz dostlar. Güzel bir tecrübeydi. Vietnam'ın hikayesini en azından bir kuple de olsa anlamış olduk. Rehberimiz çok iyiydi. İyi ki küçük tur almışım. Aklınızda bulunsun. Böyle 30-40 kişilik turlar da var. Kısa hızlandırılmış turlar da var. Mekong nehir turunu da almadan, birleştirmeden gitmeyin zaten. Onu anlatacağım birazdan. O yüzden bunlara dikkate alın. Açıklamaya da bu gezimin ve bildiklerimin, otel önerilerime kadar hepsinin bağlantılarını, hatta blogumda bir sürü Vietnam yazısı var. Onları bile koyarım. Oradan bakarsınız, sizlere de rehber olur. Buralara gelirken rahat gezersiniz. Kardeşiniz 10 sene önce gelmiş, hepsini ilmik ilmik yazmış. Yani okuyup okumamak, takip edip etmemek sizlere kalsın. Şimdi artık yemek kısmına gidiyoruz. Bu turun içine öğle yemeği de dahildi. Bu geldiğimiz yoldan geri dönüyoruz. Yemek yiyeceğimiz yer de hemen buradaymış.
Bakalım yemekte ne var? Ben söyleyeyim tahminlerimi. Tarhana çorbası, Sarma. sarma, mantı. Yemek şeyim gitti artık, hafızam gitti. Aylardır yollarda olunca şöyle bize bir... Chicken here. Ha, two chicken. Okey, masa kurmuşlar. Biz tavuk istemiştik. Chicken Al soup. sana Right? tavuk. Afiyet olsun. Şurada pilav var. Burada tatlı bir şey var. Şurada yumurta var. Şunu pirinçten yapıyorlar. Hamur işi bir şey. Bu bizim yemeğimiz. Bu ıslak Okay. mendil. Tea. Vietnam tea. Tea. Vietnam tea. If you like beer, something you order here with her. After lunch, bathroom. Okay, have good lunch. Thank you brother. And Saigon River. Yeah. Yeah. Bak, enerji nasıl? Rehber dediğim böyle olur. Her yerinden ateş çıkartıyor vallahi. And rice. 18 yaşımdan beri dünyayı geziyorum. 19 yıl olmuş yaklaşık olarak. Bu coğrafyadaki neredeyse bütün yemekleri denedim. Ne Malezya, ne Tayland, ne Kamboçya, ne Laos, ne Çin yemekleri, ne Hint. Hiçbir zaman beğenmedim. Bir kere zeytinyağı, tereyağın olmadığı yerde yemek senin benim seveceğim lezzette olmaz. Şimdi bak önünüzde de tadacağım. Canlı canlı. Şimdi neymiş? Abi işte sen onu pilavı öyle yem. Ya bu pilavı nasıl yiyeceğim? Bu pilav zaten tuzsuz, tereyağsız bir pilav. Üstüne bir şeyle karıştırman lazım. Karıştırdığım şey de şekerli. Hani dedik ki garanti olsun, tavuk olsun dedik. Bizim olsun dedik. Burçin tabağına bile koymadı. Ama halbuki ne restoranlar da var. Yani hiç aç kalmazsınız merkezde mesela. Yeter ki para olsun. Fransızından, İtalyanından, Türk restoranından hepsi var. Böyle bir tavuk yiyorum. Üf, nasıl lezzetli var ya. Ya Kendinden tatlı ya, geçtim çok sanki. tatlı. Bir kere çok tatlı. Hayatta sevmezsiniz. Aç kaldık. Hayırlı olsun. 2,5 saattir yollardayız. Bir dünya köylerin içinden geldik. Yalan da söylemeyin, ben uyumuşum. Burçin orada aralarda çekmiş bir şeyler ama gerçekten çok erken kalktığımız için yorulduk ve normalde isteseydik şimdiki turu ayrı alabilirdik ama biz tek günde hepsini görüp size anlatmak istedik. Şimdi birazdan yapacağımız turun ismi Mekong Nehir Turu. Dünyanın en uzun nehirlerinden bir tanesi ki Güneydoğu Asya'nın en uzunu diye biliyorum. 4335 kilometre. Böyle devasa genişlikteki bir deniz gibi nehri gezeceğiz. Hem de manzaraları, köyleri, abiden öğrendiklerimi sizlere aktaracağım. Hazırsak başlayalım hadi. Şansımıza cam gibi de bir hava var. Teknelerimiz böyle ahşap 10-12 metrelik tekneler. Necati abinin peşine düştük. Ne dese yapıyoruz. Thank you brother. Hi Kaptan Jack Sparrow. Gülüşü gördün mü ne kadar tatlı işten gülüyorlar. 10 numaralar. Aa, ikramlık kokonat suyu var. Bir dakika. Tur şirketimiz hizmette. Çok sıcak ama olsun, enerji için böyle kokonatımızı içerek gezeceğiz şimdi. Çin, Myanmar, Laos, Tayland, Kamboçya ve Vietnam'dan Mekong Deltası'na akan bu devasa nehri görüyorsunuz. Mekong Nehri'ni. İnsanlar burada tenekelerde, evlerde yaşıyorlar ve balıkçılıkla geçiniyorlar daha çok. Burada da devasa karidesler varmış. Nehir karidesi mesela. En değerli canlılar onlarmış. Adalarda yaşayan insanlar var. Şu an bir adaya geldik mesela. Burada 6000 kişi yaşıyormuş. Gelmişken onların şimdi yerel yaşamlarını da görelim. Bak Necati abim. Üf, arkası çok fena vurdu. Teknenin ama hiç dönüp bakmadılar bile. Yarınlar yokmuşçasına. İniyoruz. Thank you. Thank you baba. Evet. Eyvallah. Evet, adadayız. 60-65 milyon insan doğrudan veya dolaylı yoldan bu nehrin ekonomisi sayesinde hayatlarını yaşıyorlar. Aslında 70'e yakın balık türü varmış buralarda. O kadar büyük bir nehir ki yani şu an Güney Çin denizine dökülüyor. Tibet'ten doğmasına rağmen aradaki mesafeyi düşünün. Şu anda Timsah Necda'nın yanına geldik. Ürünlerini inceleyeceğiz. Bu bir gerçek timsahın derisiymiş. Ama ben yine bunun da bir Vietnam pazarlaması olduğunu düşünüyorum. Sanki canlanacak gibi. Yok abi, bu plastik. Biz çünkü çok bunun ticaretini yaptık zamanında Fethiye'de. Timsah avcılığı yaparmış benim büyük babam. Oradan direkt almıyoruz. Ama bulunduğumuz ada timsah adasıymış. Eskiden yaşarmış, artık yokmuş. Günümüzde de bunları böyle hediyelik eşya olarak satıyorlar. Oh, coconut like it one.
for make candy of the oil, coconut oil, you know. Hem yağı için hem de Usually, tatlı olarak kullanıyorlarmış kokonatı. Bu şekilde parçalıyorlarmış. Suyunu da sonra içiyorlarmış. Ne yaşamlar var ya baktığında. used for fire, Ateş için kullanıyor kalan parçaları da. charcoal from coconut. Charizard diyor. Yeah. Look inside like this one. Ya herhalde çok aç kaldım ya başta. Görüntü gidiyor bende. Allah oğlum dikkat et. Kıracaksın ende demiri. Böyle de içindeki işte kokonatın özünü çıkartıyorlarmış. Kokonatın var ya yani canını çıkartıyorlar. Her şeyinden yararlanıyorlar. By hand. No, we imagine technology different. We make candy from milk, but we don't take by hand. Sütünden tatlı yapıyorlarmış. Böyle ayırıyorlarmış. Dediğim gibi yani kullanmadıkları hiçbir şey yok kokonatı. Coconut milk come out here, right? We collect about 80% coconut milk. Boş ver. We mix with 20% of malt. Malt. You know, beer. Ne? Gerçek kobra Yeah. viski. Yaşamıyor değil mi? Yaşamıyor. Kobra. Kobra viskisi. Yeah. Whiskey of cobra. Yeah. How does it taste like? Why do you drink You want it? drink? No, I don't want. The guy he told me that this is a culture thing. When a man is sick and a man drinks this, No. they think they're gonna be stronger. Oh. Ağrıları varken içiyorlarmış bu viskileri kobralı bir şekilde. Bakar mısın? Düşünsene. Geldin kayınpederine, kayınvalidene hediye alacağım. Baba sana hediyem var. Hani adam bekler değil mi? Hayırlı bir şey bekler. Aldın hediyeye bak. Baba viski içer miyiz? İçeriz. Neyli kobralı. Bak bildiğin. Aa korktum. Bildiğin yılanlı, kobralı viski görüyorsunuz elimde. 350'ye satıyorlar. Yani yaklaşık olarak 15 dolar. Aa dener misin diyor. You want to try? Bak karnına emanet etmiş görüyor musun? İç organlarını almış. Ya hayatta yapamam. Seni görelim. Yo! Adama sormazlar mı? İsveç'te de hep ailecek kobralı şarap mı içiyorsunuz? Okay. How is it like? Strong, Strong? You like it? like rice, just alcohol. Just wine ha? Yeah, exactly. Sıradan şarap diyor abi. Adamlar doğarken içiyor çünkü. Biz içsek az sonra ben kendimi nehre atarım. Burada karpuz kadar büyük meyveler görürsünüz. Bunun adı jackfruit. Bu şekilde bir meyvedir. Yani şu bir 5-10 kilo var. Ağaçta yetişir, yerde değil. Şimdi de şu teknelerle nehir turları yapacağız. Buradaki ara kanallara gireceğiz. Böyle bizi bir saat dolaştıracaklar. Şu anda da işte tam artık Vietnam'ı hissedeceğimiz manzara başlayacak inşallah. Bizi bu teknelerle I saw you. gezdirecekler. I saw, wait. Merhaba, hello. Allah geldik. Çok sallamayalım lütfen. Görüşürüz baba. O gelecek. Gelmeyecek o. Allah size bir şey itiraf edeyim. Bence bu gezinin en güzel yanı bu tur oldu. Buraya gelmek oldu. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısın? Böyle ağaçlar, bambular yamulmuş. Altındaki yoldan resmen gidiyoruz. Ha diyeceksiniz sizde durumlar nasıl? Bizde durumlar bu. Buradaki özellikle köylerde güneşten korunmak için giydikleri hasır şapkalardan verdiler bize de. Anısı kalsın diye. Böyle hep beraber şimdi kürek çekerek bizi gezdiriyorlar. Vietnam'a hoş geldiniz. Film sahnesi gibi bir manzaranın içindeyiz şu an. Bakar mısınız? Vay. Bak bu kısmı çok güzeldi. Helal olsun iyi ki geldik ya buna. Abla dur çarpacağız. Kız öne bak öne. Baksanıza şu manzaraya. Ha, neyi çekeceğimi şaşırıyorum şu anda. Umarım ekranda da güzel görünüyordur. Şu ana kadar hala videoya bir beğeni ve yorum yapmadıysanız çok üzülürüm. Hadi bekliyoruz. Allah aşkına. You seriously eat this? Yeah, How does it taste like? like a chicken. Like a chicken. Bakın bunu yiyorlar. Warm. What do you Kurtçuk. want?
Buralarda And you see here the normal coconuts. yeah. And it's this one huge. from river, we got a water coconut. Ha bu su kokonatıymış mesela. Çok şey anlattı adam ya, helal olsun. We chop Ben- inside jelly. Rehberi çok beğendim. Okay? Ama kurtçuk da yemezsin ya. Zavallı kurdun ne suçu? Yani orada bir sürü karides var. Onu ye bari. Çok güzel şeyler öğrendik. Saatlerdir dolaştırdılar bizi sağ olsunlar. Ve sürekli hava sıcak olduğu için çok fazla su kaybettik. O zaman su kaybettiysek telafisi ne? Su içmek. Peki ya siz de evinizdeki, iş yerinizdeki çeşme suyunu Aura Sebilon su arıtma cihazları sayesinde içilebilir suya çevirebileceğinizi biliyor muydunuz? Benim de dünya turu sponsorum olan Aura Sebilon'a burada teşekkür etmek istiyorum. Aura Sebilon su arıtma cihazları sayesinde evinizde, iş yerinizde, bulunduğunuz her yerde çeşme suyunu temiz suya çevirip rahatça içebiliyorsunuz. Ben evimde de kullanıyorum. Böyle yürürken bir yandan su içerken aklıma geldi. Kendilerine de dünya turunda sponsor oldukları için teşekkür ederim. Devam. Buradaki bebek ananasmış. Soldaki de büyük ananas. Böyle kocaman bitkiden bir tane çıkıyormuş sadece. Abi aynı zamanda köydeki bitkileri, endemik türleri de bize gösteriyor. Yani bir dünya şey var. Çünkü nehir çok zengin olduğu için buradaki köyleri de besliyor ve insanlar bu şekilde yaşamaya çalışıyorlar. Portakalı gösterdim mesela az önce. Anlata bitiremiyorum. Sen ne dedim söyledin abi. peki portakal Bizim götürünce? Akdeniz'e gel, Muğla, Antalya. Yanıklar. Yanıklar. Pomaloymuş bu. Bakar mısın? Az önce size gösterdiğim bak jackfruit'un. Kafana düştüğünü düşünsene bunu. Kocaman bak. Böyle direkt ağaçta yetişiyor. Yaklaşma Burçin. Piton görüyorsunuz şu anda. Uyuyor. Adam diyor ki isterseniz diyor boyunuza dolayayım. Dedim abi bizim daha yolumuz var. Başımıza bir şey gelmesin. Ölmek istemiyoruz. Çok yaklaşma. Oğlum, görüntüsü böyle çok korkunç değil mi? Ama nasıl bir üzerinde desen, tasarım var değil mi? Muhteşem bir mucize aslında. Şu an, Bak şişiyor şu anda. Nefes veriyor bak. şu an kamerayı tutarken her an şuraya atlayacak. Bence de ya. Ben hani o konuda gel Burçin çok yaklaşma ama canlı görmek çok ilginç gerçekten. Köydeki insanların pitonu var bahçede ya. Nerede göreceğim bunu mesela? İlginç. Bunlar Konfüçyanizm, Taoizm gibi dinlerden etkilenmiş. Yani Laos'ta ya da Tayland'daki o Budizm dini burada var ama aslında ikisi apayrı kol gibi görünüyor ama ikisi de felsefi olarak öğütlerde bulunan, daha iyi hayatı yaşamak için insanlara öğütler, öneriler veren bir felsefeler topluluğu. Burada da işte bu Konfüçyanizm, Taoizm'in heykellerini görüyorsun. Ve bütün Vietnam'da şu ana kadar gittiğimiz mekanların girişlerinde bu heykellerden var. Ve bunu inanmayacaksınız ama kasinolarda, kumarhanelerdeki oyunlarda bile görürsünüz. Biz bunu şeyde çekmiştik Malezya'da. Bu yani ne kadar ilginç değil mi? Hem inandıkları bir şey var, sistem var hem de onu kumara bile entegre ediyorlar. Uğur getirsin, şans getirsin diye. Ama yine söylüyorum bu insanlar aslında senin benim gibi bir insanmış. Yani bir tanrı, Allah bakış açısı yok onlarda. Vietnam'ın da dini bu diyecektim ama yine piton. Ve beyazı da var yan tarafında. Bak. Beyazını hiç görmemiştim. Beyaz piton nasıl oluyor ya? Çok... Suyunu da koymuşlar önüne. Yediği Güzeldi. önünde, yemediği arkasında ama yine ne olursa olsun hayvanları bu şekilde beslemelerine. Yani ne diyoruz? Biz hayvanları ne olursa olsun turizm için vesaire için manipüle edilerek kullanılmasına karşıyız. Doğal O yüzden kendi yaşam alanlarında doğal, olmadığı sürece. doğal kendi yaşam alanlarında olduktan sonra sorun yok. Gider görürüz. Şimdi buradan yavaştan ayrılacağız sanırım. Adam çünkü her şeyi anlattı. 2 saattir de buradayız. Luca, Güzeldi ama burası. Sobin, bee. Şimdi kendi yaptıkları baldan With the bee, koydu. honey. İçine de Honey, limon sıkıyor. kumquat. You're a good liver. Good one. 65 kilogram. For ring. Polenle de karıştıracakmış. Şimdi de çay koydu. Vietnamese hat made from water coconut leaf. You know water coconut? Same. Şu şapkaları da su kokonat ağaçlarından yapıyorlarmış. Vietnam şapkalarını. Still wear. Ver bakalım ablacığım. Şöyle bir şey geldi. Đúng hai phút lấy ra nha. Karıştırıp bakalım tadına. Ooh. Şöyle bir şey oldu. Ginger banana. Okay? Enjoy. Okay? Honey. Hai phút lấy. Aşırı şekerli bir çay. Özeti bu. Şimdi bizi bir yere getirirler. Böyle geleneksel müzikleri duyuyoruz. Bir evin bahçesindeyiz. Valla tur çok iyi ya. Adam tek tek ilgileniyor. Helal olsun.
Oo, bize meyveler getirmişler. Baksanız ya. Mangomuz var. Dragon fruit var. Ananas var. O da çaydır muhtemelen. Böyle 5 çay keyfi yapıyoruz. Vallahi size var ya, her şeyi çektik bu videoda. Kaç saattir yollardayız ya? 9 saat oldu galiba. Umarım beğeniyorsunuzdur. Güzel emek de verdik. Her şeyi de anlatmaya çalışıyorum. Memnunsanız biz de memnunuz. Maksat dükkan dönsün. Ben artık bıraktım. Bende zihin kalmadı uykusuzluktan. Çok hareketli bir şarkı. Kendimizi tutamıyoruz. Deniz az kalsın masaya çıkacaktı. Zor tuttu. Kokonat dondurması verdiler. Ơi mới là chúng ta cho mấy con người lên. Ơi mới İstek parçamı söylerim. ta tôi spring. Family, Vietnam, Ho Chi Minh geliyor. Như có bậc hồ trong ngày vui đại thắng. Lời bác này là chiến thắng huy hoàng. 30 năm dân chủ Cộng hòa, 30 năm thành công. Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh. Thank you. Ve bu güzel köyden artık ayrılıyoruz. Aynı zamanda nehirden de. Güzeldi. Gelmişken görülmeliydi. Yaklaşık 2,5 saattir yoldaydık. Yani sabahtan beri toplam 13-14 saatlik bir yolculuğu izlediniz. Yediğimiz şeyleri gördünüz. Zor bir gündü. Yani buralara kadar gelmişken bunları göstermesem de eksik kalırdı. O yüzden şöyle bir Japon restoranı bulduk. Bakın, bir gün buraya gelirseniz Ho Chi Minh'de buraya uğrayın. Çok güzel bir restoran. Birkaç kere geldik biz buraya. Kaç gündür buradayız aslında. Ama her gün video çekmiyoruz. Takdir edersiniz. Dünya turumda amacım sizlere gittiğim ülkeleri özetleyerek, tecrübelerimi aktararak, bildiklerimi, kalbimden geçenleri hep birazcık da böyle duygusal kısmıyla yorumlayıp aktarmaktı. Sürçülisan ettiysem affola. Ama benim hep bu dünyada gördüğüm bir şey var. Birilerinin ego, hırsı, azmi için fillerin kavgasında çimenler ezilir derim. Vietnamlı insanları çok beğendim, çok sevdim, çok onurlu insanlar. İnşallah bir gün geldiğinizde bana zaten hak vereceksiniz. Genel olarak ülkenin tarihi, izleri, derinliği böyleydi. Oraları görmeden Vietnam gezisi asla yapılmazdı. Üstüne bir de nehirdeki yaşamları gördük. Güzel bir gün, güzel bir macera oldu benim için de. Zaten yine söylüyorum dostlarım, açıklamaya bu geldiğim yerdeki bütün konaklama yerlerinden tutun da web sitemdeki yazılara ve gezimin özetine kadar her şeyi bırakırım. Bir gün sizler de bu ülkenin en büyük kentine gelip gezmek isterseniz orayı referans alabilirsiniz. Bu çocuklar çok aç. Artık bir yemek yesinler. O yüzden şimdilik benden bu kadar. Yani yemek kısmını çekmeyeceğim. Artık takatim kalmadı. Enerji alıp gidip uyumak istiyorum. O yüzden bir sonraki bölümde dünya turumda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.